Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel modeli çalışacağız. Şöyle göstereyim. Çok çıtı pıtı, böyle ajurlu bir model. Şöyle göstereyim. Alize Angora Gold 2 kat ile ve 4,5 milim şişle ördüm. Bu modeli örerken ipliğin üzerinde yazan ipe uygun şiş numarasından biraz daha büyük bir şiş kullanmak gerekiyor ki şu ajurlu görüntüyü elde edebilelim diye. O yüzden kullandığınız ipten daha kalın bir şiş kullanırsanız çok daha güzel sonuç elde edersiniz. Arka yüzü de bu şekilde görünüyor. Ön yüzü de böyle. Şu şekilde delikli delikli bir model. Tam baharlık, yazlık bir örgü modeli. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden yapım aşamasına geçelim. Bunu kenara alalım. Ben size şimdi göstermek için şöyle 16 ilmek kadar, evet 16 ilmek attım. Modelin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. 4,5 milim şiş ve ince bir ip, gördüğünüz gibi. Ajurları birazcık daha belirgin olsun diye bu şekilde yaptım. Model arka yüzden kuruluyor. Şimdi ilmek attığım zaman zaten arka sıradayım. O yüzden hazırlık olsun diye hemen arka yüzden başlıyoruz örmeye. Bir sıra düz örgü öreceğiz arka yüzünde. Bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. Dilerseniz modelin başlangıcına lastik de koyabilirsiniz. Ben uygulamadım çünkü kıvrılmayan bir model. Lastik de istemiyor aynı zamanda. Arka yüzden şimdi bütün ilmekleri bir sıra düz olarak örüyoruz. Eğer eliniz sıkıysa bir kalın şiş kullanmanızda fayda var. Mesela bu ince bir ip, normalde 3-3,5 numarayla örülebilecek bir iplik ama ben 4,5'la örüyorum. Hani size daha belirgin olarak gösterebilmek için modeli, rengi de farklı kullandım ki rahat anlaşılsın. Ön yüzüne geldiğimde, ön yüzde de şimdi kenar ilmeğinden sonra ön yüzdeyken de bir sıra daha düz örüyoruz. Lastik örmeden başlayacağımız zaman bu şekilde bir arka yüzden bir ön yüzden birer sıra düz örmeniz yeterli. Evet, kenar ilmeğini de ördüm. Şimdi ön yüzüne geçiyoruz. Pardon, arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğini örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir tane ilmeği ters örüyorum. Şu şekilde ters ördüm. İpi arkaya aldım. Sonraki ilmeği boş olarak sağ şişime geçirdim. Ve bakın bir alt sırada, şurada bir alt sıradaki boşluğa arka taraftan batıp ilmeği kaldırıyorum ve düz olarak örüyorum ve şişimden bırakıyorum. Bir tane ters örüyoruz. Sonraki ilmeği boş olarak ip arkadayken şişe geçiriyoruz ve bir sıra altındaki boşluğa arkadan batıp ilmeği kaldırıp düz örgü örer gibi örüyoruz. Bir tane ters örüyoruz. İp arkadayken ilmeği sağ şişe alıyorum. Sol şişimde bir alt sıradaki boşluktan batıp ilmeği kaldırıp şişte duruyor ve düz olarak örüyoruz. Bir tane ters boştan alıyorum ve ilmeğimi örüyorum. Yani bir ilmek 2 ilmeğe çıkmış oluyor. Bir tane örüyoruz. Alttan, arka taraftan alt ilmeğin boşluğuna battım ve düz örüyorum. Bir tane ters örüyoruz.
Yine aynı şekilde ilmeği kaldırdım. Düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Son kez ilmeğin boşluğuna arka taraftan batıyorum. Düz ilmek olarak örüyorum ve kenar ilmeği. Modeli arka yüzden kuruyoruz. Arka yüzümüzü ördük. Şimdi modelin ikinci sırası ön yüzdeyiz. İlk iki sıra hazırlıktı. Kenar ilmeğini ördükten sonra bakın ikili ikili oluyor ilmekler. Düz örgü olarak örüyoruz. Hep bir yandan kesmiş oluyoruz. İlmek sayısını normale düşüreceğiz tekrar. İkisini birlikte düz ördüm. Öbür ilmeğim zaten düz örüyorum. Bütün ilmekleri düz öreceğiz. İkili olanları keserek düz örgü şeklinde örüyoruz. Düz örüyoruz hepsini. İkili gruplar halinde oluyor zaten. Onları birlikte örüyoruz. Model 2 sıradan oluşuyor. Kenardaki düz ilmeğim ve kenar ilmeğim. İlk sefer kurduk birlikte. İkinci sefer tekrar kuralım. Yerleri değişecek çünkü. Kenar ilmeğini örüyorum. Bir önceki sırada kenar ilmeğinden sonraki ilmeği ters olarak örmüştük. Şimdi modeli ayırt edebilmek için neye bakacaksınız? Nerede ilmeği alttan örüp diğerinde düz normal öreceğinizi. Bakın şu iki kat ilmek gördünüz mü? İki katlı. Bu bir önceki sırada yaptığımız. Buna değil bir önündekinden başlayacaksınız. O yüzden şimdi ipim arkadayken ilmeği alıyorum ve buna uyguluyorum. Bu iki kat arkada görünen yatay ilmek iki katlı olduğu zaman bunu tek ters öreceksiniz anlamına geliyor. İlmeği boştan aldım. Arkadan ilmeğin bir alt sıradaki boşluğuna battım, düz ördüm. Ters ördüm, boştan ilmeği aldım. Bu şekilde ilmeği takıyorum şişe ve düz örüyorum. Tersimi örüyorum, boştan alıyorum. İlmeği şişime taktım ve düz örüyorum. Ters örüyorum. İp arkadayken ilmeği boştan alıyoruz şişe. Bu şekilde duracak. Bir alt sıraya battığınızda şişten çıkartmıyoruz. Bunu da bırakmıyoruz. Ve düz olarak örüyoruz. Yapımı çok kolay. Görmüş olduğunuz gibi. Arka yüzde modeli kuruyoruz. Ön yüzde sadece düz örüyoruz. Evet. Ön yüzüne geçiyoruz tekrar. Bir kenar ilmeğini ördüm. Düz ilmeğim. İkili olan ilmeği de soldan sağa doğru keser gibi düz örüyorum. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Bu kadar. Böyle ince ip ve biraz kalın şişle çok güzel ajurlu hırkalar, bluzlar örebilirsiniz bu modelle. Kesiyoruz ikili olanları, kenar ilmeğimiz. Evet, gördüğünüz gibi bakın delikler bir burada oluyor, bir alt sırada burada. Hep sürekli böyle yer değiştirerek ilerliyor. Gördüğünüz gibi gayet cici duruyor. Üçüncü kez yaparken ilk kurarken yaptığımız şekliyle yapacağız. Kenar ilmeğini örüyoruz. Bakın şimdi bu ikili ilmek. Bir önceki sırada bunu yapmışız. Ne yapıyoruz o zaman? Bunu sadece ters örüyoruz. İki boşluk bakın. Arasındakine uygulayacağız şimdi. Alıyoruz ilmeği ve örüyoruz. Tersi ters örüyoruz. Aldım. Arkadan ilmeği kaldırıyorum ve düz örüyorum. Bakın bir sonrakinde iki kat iplik var.
ilmeği ayırıp örüyoruz ya, 2 kat yatay ilmek oluyor. Onu ters örüyoruz. Bakın bu tekli. Buna modeli yapacağız. Düz örüyoruz. Bunu ters örüyoruz. İlmeği alıyoruz. Düz örüyoruz. Ters örüyoruz. İlmeği kaldırıp düz örüyoruz. Çok kolay arkadaşlar. Ve model büyüdükçe kendini tamamen gösteriyor. Ve kenar ilmeğimiz. Evet. Yapımı bu kadar basit. Şimdi bu küçük bir parça olduğu için pek belli olmuyor tabii ama büyük parçada çok güzel duruyor. Bakın şöyle. Delikli delikli çok güzel bir örnek. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.